Anladım. Peki şimdi bunu sonra konuşuruz ama ben şu anda şeyi merak ediyorum. Siz bu olaylar yaşanırken evin içindeki bu durumdan nasıl haberdar olup o eve girdiniz? O gün abimi telefonla aradım. Ece'yi evlendirmeyi planladıkları, Ahmet'le ilgili öğrendiklerimi anlatacak. Telefonda konuşurken abim bana bir dakika dur, yan odadan gürültü geliyor dedi. Galiba takılarla alakalı dedim, dışarıda takılan takılarla alakalı. Zaten yan apartmanda oturuyordu abi. Ve benim oraya ulaşmam 20 saniyeyi bile bulmadı. Gürültü, bağırışmalar, çığlıklardan dolayı apartmandakiler de ayağa kalkmıştı zaten. Kapıyı kırdım ve içeri girdim. İçeri girdiğimde şok oldum. Yeğenim Ece yaralıydı. Abim de yerde yatıyor. İkisi de bıçaklanmıştı belli. Ahmet hemen önümden dışarı doğru kaçtı. Bıçak yere düşmüştü. Ben de o panikle ne yapacağımı bilmeyerek bıçağı yerden aldım. Ve elimde bıçakla Ahmet'in arkasından koştum. Sevgili izleyiciler, şimdi odaya girince düşünsenize kardeşiniz yerde kanlar içinde, yeğeniniz de kanlar içinde. Odada sadece tek vücudunda kan olmayan tek kişi Ahmet Bey anladığım kadarıyla. Suçu kim işlemiştir? Bey O zaman demezsek olur mu kendisine? Ahmet diyelim, bence de doğru söylüyorsunuz. Suçu kim işlemiştir? Cinayeti kim işlemiştir? Ahmet işlemiştir. Zaten Ahmet de hemen kaçtı ve siz de onun peşinden koştunuz. Evet. Elinizde bıçakla koştunuz anladığım kadarıyla. Ece de benim beraberimde koşmaya Koştu. başladı. Evet, Can o da havliyle. aynı şekilde anlattı zaten. Daha sonra bayağı bir kovaladık. Bir yerde benim soluğum kesildi, yere düştüm. Etrafımızda toplandılar. Tabii herkes büyük bir şaşkınlık içerisinde. Polis aradılar, polis geldi. Polis ilk önce bizi hastaneye götürdü. Ece'yi müşahede altına aldılar. Bana da bir müdahalede bulundular. Bir yerde yattığım için. Ece ile görüşebilir miyim dedim polise bir süre sonra. Polis bunu kabul etti. Ama yarım saat sonra Ahmet'in Ece'yi telefonla aradığını öğrendim. Ve kendisine kesinlikle amcan öldürdü diye ifade ver. Yoksa ikimizi de yaşatmaz diye kızın aklını çeldiğini, tehdit ettiğini duydum. Tehdit de vardı. Üzerimde hani bir baskı da vardı. Baskıyla orada bunu amcam yaptı dedim. Neden doğruyu söylemedin? Korktum. Sizin için diyor ki ikimizi de yaşatmaz. Evet, seni de yaşatmaz, beni de yaşatmaz. Ama benim öldürdüğümü söylersen biz hem evlenemeyiz hem de senin geleceğin tehlike altında. Ece bir de çok cahildi, daha 17 yaşında. Evet, küçüktü. Korktu. Ne yapacağını Korktu, bilemedi. tabii. Şoktaydı. Bence en önemlisi, düşünsenize, yani babasının acısına mı yansın? Olan bitene mi yansın? Kendi yüzünden bunlar yaşanıyor, bunun suçluluğuna mı yansın? Ya bu kız da neye yansın? Nasıl doğru karar versin bu koşullar karşısında? Gerçekten kolay bir şey değil. Zaten onu çok erken yaşta evlendirmeye kalkmaları da yanlış. Siz şimdi abinize kızıyorsunuz da yanlış bir evlilik yapıyor diye, yaptırıyorlar diye. Siz de 17 yaşındaki kız çocuğunu Hayır, Aslı evlendirmeye Hanım. kalkmışsınız. Ben yanlış yapmadım. Yani yanlışı yanlışla örtmeye çalışıyorsunuz. Hayır. Küçücük kız. Niye evlendiriyorsunuz? Alsaydınız abinizi karşınıza. Deseydiniz ki bu çocuk daha 17 yaşında, hem de bu adam hiç tekin değil. Eğitimine baksın, Ama okuluna benim baksın. evlenmesini istediğim Adem işinde gücünde temiz bir çocuktu. Kesinlikle iyi bir aile reisi olabilecek birisiydi. Ondan dolayı ben Adem'le evlenmesini istedim, onun için çaba sarf ettim. Ama abime bunu doğru düzgün anlatma fırsatı da bulamadım. Keşke anlatabilseydiniz. Ne diyeyim yani, olan olmuş, biten bitmiş bu saatten sonra. Ama keşkeler pişmanım yani. biliyor musunuz? Yani yeğenime iyilik etmeye çalıştığım için çok pişmanım. Keşke su testisi su yolunda kırılsaydı Bence yani. böyle konuşmayın. Bence siz amca olarak doğru olanı yapmaya çalışmışsınız. Ama o size canı kanı amcası, baba yarısıdır amca.
Yani babaya bu olay nasıl, bu iftira nasıl atılmazsa amcaya da atılmaz. O size yanlış yapmış. O size büyük bir hata Tamam. yapmış. Baba yarısıdır ama Ece bunun farkına hiç varamadı ki. Yani şimdi mi aklı başına geliyormuş, şimdi mi beni arıyormuş? Hangi yüzde acaba? Ben sizin yerinizde olsam bu soruyu direkt kendisine sorardım. Bugün bu programı bir fırsat beller. Karşısına geçer, oturur, çatır çatır içinde bulunduğum durumu ona anlatırdım. Ona ne kadar öfkeli olduğumu, ne kadar yanlış yaptığını. O zaman kendisi savcıya gidip ifade versin. Ne gibi bir ifade? 5 yıl önce aslında suçlu amcam değildi. Ben ona iftira attım. O benim yüzümden büyük çileler çekti desin. Ben bunu Ece'nin kabul edeceğini düşünüyorum. Şartınız buysa. Sonuçlarını göze alabilecek mi? Onu da kendi bilecek artık, yetişkin kocaman bir kız. Zaten bizim programımız bu koşullar altında bir ihbar niteliğinde. Mahkemede babasını benim öldürdüğümü söyledi. Bıçakta en son benim parmak izlerim vardı. Daha sonra bunu düşünmüştür kendisi ya da Ahmet ona söylemiştir. Bize de Çünkü- aynı şeyi söyledi. Hani benim öldürmediğimi ispatlamam çok çok zordu. Hakim, savcı hepsi ona inandı. Ama kendisi korkmak yerine devletin savcısı var, polisi var, hakimi var, kolluk kuvvetleri var. İşte siz az önce dediniz ya 17 yaşında cahil bir kızdı. Ben bir tek buna yormak istiyorum. Peki siz o sırada mahkemede itiraz etmediniz mi bu duruma? Demediniz mi ben suçsuzum, bu olaylar böyle böyle yaşandı, bıçak en son benim elimdeydi ama bu sebepten dolayı elimdeydi. Aslanım. Yani ben ağzım çıktığı kadar bağırırım ya. Çıkarım hakim mi? Hakimin karşısına. Savcı mı? Savcının karşısına. Benim küçücük bir kız çocuğum var. Benim karım var. Ben suçsuzum. Zaten abim ölmüş. Bir de onun acısını yaşıyorum. Ortada bu adam var. Bu adamın bir de sabıkası da var. Şimdi söylüyorsunuz bana. Bunlar kayıtlı değil mi? Bunları da ortaya çıkarırım. Hakkımı sonuna kadar savunurum. Aslanım savundum Burada ama bir hep şeye böyle bir yaramadı. eksiklikler üstüne eksiklikler var ya anlattığınız Hayır, olaylarda. hayır deseniz de ne olacak? Yani şimdi hem bıçaktan son benim parmak izlerimin olması ve olayın tek bir şahitinin olması. Tamam da bak ne güzel söylüyorsunuz. Devlet var, hakim var, savcı var. Adalet var bu ülkede. Doğru mu? Doğru. Ama benim öldürmediğimi ispatlamak inanılmaz derecede zordu. Siz durumu anlatmaya kalktınız mı? Yoksa Tabii ki sessizce anlattım. suçunuzu kabul edip suçsuz olduğunuz halde tıpış tıpış cezaevi mi yattınız? Hayır, eşim de benim öldürmediğimi söyledi. Ama olayın tek bir şahidi vardı, o da Ece'ydi. O da nişanlısından yana oldu. Benim Ece, aleyhime ah ifade verdi. Sonra ne oldu? İlk önce ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Daha sonra müebbet hapis istendi benim için. Daha sonra 25 yıl, daha sonra 6 ile 12 yıl arası, daha sonra 1/6 oranında indirime uğrayıp ben 5 yıl hapis yatıp çıktım. Daha doğrusu 5 yıl hapis cezasına çarptırıldım orada. Bu indirimin sebebi benim daha önceden sabıkalı olmamam, mahkeme sırasındaki duruşum, Hal hareketleriniz. tavırlarım, mahkeme heyetine karşı olan saygım ve ceza aldığım takdirde ailemin içine düşeceği durum. Bu gibi durumlardan dolayı büyük bir indirime uğradım. Sağ olsun avukatım da beni çok iyi savundu. 5 yıl yattınız ve çıktınız. Evet 5 yıl hapis yattım. Peki çıktıktan sonra ilk aklıma gelen bir ana yüreği, anne olarak evladınızı gördünüz mü olacak? Kızımla bir araya geldim, beraber yaşıyorum. Eşiniz Eşimle görüşmedim. nerede olduğunu biliyor musunuz? İstanbul'da olduğunu duydum. Adana'da. Kızınız annesiyle görüşmüyor mu? Kızım annesiyle zaman zaman görüşüyor. Ama siz görüşmüyorsunuz. Hayır, ben eski eşimle görüşmüyorum. Beraber bir hayat kurmaya çalışıyoruz kızımla beraber. Her ne kadar zor günler geçirsem de geride bırakmaya çalışıyorum. Yani tamam ben Ece ile kesinlikle görüşmem diyorum ama sizin ne de olsa baba yarısısınız. Lafım Kendisi- sizi biraz etkiledi. Siz Yani çünkü kendisi de duygusal çok birisiniz. evet, büyük bir pişmanlık duydu demeniz beni etkiledi. Ben size buraya gelme sebebini Ece'nin açık açık söyleyeyim mi? Buyurun. Şu anda karşınızda yapayalnız kalmış, şiddete uğrayan, kumarbaz kocasının elinden dayak yerken kaçan
Bir haftadır sokaklarda yatan bir kız çocuğu var. Kendisi İstanbul'da mı? Evet. Ve bu kız çocuğunun kan bağı olan tek kişi amcası sizsiniz. Evet, size büyük hatalar yapmış. Belki telafisi olmayacak şeyler yaşatmış. Sizin yuvanızı da dağıtmış. Ama unutmayın ki bu kız bunları bilinçli yapmamış. Çünkü kendi hayatını da mahvetmiş. O yüzden söyledim size, baba yarısısınız. Ama şunu da eklemek istiyorum. Ece buradan çıktığında gidip bir ifade verecek ve tüm gerçekleri anlatacak. Ve belki de bir ceza alacak. Bunun bedelini ödeyecek. Yani siz aslında yeğeninize sahip çıkmaya çalışırken o bununla ilgili bir cezai yaptırıma maruz kalacak. Kendisiyle görüşmeyi kabul ediyorum ama bir şartla. Ben o şartı duymadan önce size bir şey soracağım. Tabii. Ece sizin karşınıza geçip amca bana hakkını helal et dese, elinizi öpse, ona hakkınızı helal eder misiniz? Hayret. Neden? Çünkü benim çektiğim çileleri siz çekseydiniz kesinlikle helal etmezdiniz ve kesinlikle görmek istemezdiniz. Peki, Yani benim dünyamı karartmış biri, üstelik benim öz yeğenim. Özür dilemek geçmişi geri getirmiyor aslanım. bir şey diyemiyorum sevgili izleyiciler. Haklı mı? Haklı. Peki, biraz önce lafınızı kestim ben sizin. Benim bir şartım var diyordunuz tam. Neydi o şartınız? Savcılığa gidip geçmişte olan her şeyi Bir anlatacak. olduğu gibi bütün gerçekliğini anlatmasını istiyorum. Ha, kendisi madem sokaklarda yaşıyor şu an, gelsin benim evime. Bir süre ben kendisine yardım edeyim. Ama beraber savcılığa gidelim. Sonuçlarını da göze alsın ve bütün her şeyi açıklasın. Benim şartım bu. Dal rüzgarı affetse de kırılmıştır bir kere demişler. Siz hakkınızı helal etmiyorsunuz ama yine de sokakta kalmış yeğenine sevgili izleyiciler büyük bir babalık yapıp üstüne düşen görevi yapıp kucak açıyor aslında Erdal Bey. Şimdi siz burada bekleyin. Ben gideceğim. Ece ile bir konuşacağım. Sonra arkadaşlarım sizi şans masasına Ece'nin yanına alacaklar, tamam mı? Aslanım ne oldu? Geliyor mu? Ece, amcanla Erdal Bey'le konuştuk. İnan bana, gelecek mi gelmeyecek mi? Ben de kestiremiyorum. Önce bir hayır dedi. Sonra senin sahipsiz sokaklarda kaldığını duyunca merhameti vicdanı el vermedi anladığım kadarıyla. Geleceğim dedi. Beklemekten başka çaremiz yok. Ona da hak veriyorum çünkü yaşattıkların gerçekten çok zor şeyler. Ben de ne diyeceğimi şaşırdım. Yani onun konumuna bakıyorum, onun durumuna bakıyorum, yaşadıklarına bakıyorum. Bir şey diyemiyorum. Yani çok pişmanım. Ne yapabiliriz bunun için? Yani gerçekten çok üzülüyorum yani. Benim gidecek bir yerim de yok. Amcama sığındım yani, onu bulayım, o beni affetsin, yanına alsın istedim yani. Peki Ece, sen buradan çıktığında bana programın başında dedin ki ben her şeyi açık açık anlatmaya, gidip durumu toparlamaya razıyım ve bunu yapacağım. Sen buradan çıktığında gidip savcılığa itirafta bulunduğunda başına gelecekleri kaldırabilecek güçte misin? Belki bir suç alacaksın çünkü. Peki cezaevine girer miyim? Yani hakimin, savcının takdiri bu. Ama sonuç itibariyle bir yaptırım olacaktır. Buna hazır mısın? Hazırım. Yeter ki beni affetsin. Ben ya suç
düşünmüşsem. Yani sen yazarım. bugün burada gidip savcılığa suç duyurusunda bulunup kendi ifadeni vermesen bile bu program biliyorsun ki her şeyi itiraf ettiğin bir program oldu. Ve biz adalete destek ve yardımcı olmak için bunu sen yapmazsan biz yapacağız. Onu da bilmeni isterim. Biliyorum. Yani evet, kabul ediyorum bunu. O yüzden çıktım zaten, her şey bilinsin, adalet yerini bulsun diye. Amca. Amca Hayır, lütfen, hayır. lütfen. Hayatıma Amca. kararttın, hayır. Ece gel otur güzelim buraya. Siz de oturun Erdal Bey. Bir de utanmadan elimi öpmeye çalışıyorsun. Tamam o da Amca özür. ama beni bir dinle lütfen. Hayır, dinleyemem. Ben de senin gibi hayatım mahvoldu. Benim de ben bunları yapmak istemedim. Bunları daha önce söyleseydin o zaman. Bugüne kadar neredeydin? Söyleyemedim. Neden söyleyemiyorsun? Tehdit edildim hep. Hep Kim dayak tehdit yedim. etti? Niye tehdit etti seni? Kocam tehdit etti. Ne dedi peki? Seni de öldüreceğim dedi. Eğer böyle bir şey yaparsan dedi. Peki savcılığa, polise gitmeyi hiç akıl edemedin mi yani? Korktum. Kimden korktun? Devletten, polisten falan mı korktun? Ne yapacağını bilmiyordum. Sürekli evde her gün şiddet görüyordum. Amca ben yaptım, sen yapma. Lütfen bak beni affet. Ben çok küçüktüm. Affedemem. Çok küçüktüm, çok toydum, korkuyordum. Ne yapacağımı bilmiyordum. Ben seni defalarca kere uyardım. Babanla konuşmaya çalıştım. Onunla evlenme dedim. Gerçekten ben tehdit edildim, dayak yedim. Yani ne yapacağımı bilmiyordum gerçekten. Peki dayak yediğin, tehdit edildiğin için mi beni buldun? Hayır, ben artık seni bir şeyler yapıp da kendi içimi rahatlatıp senden af dilemek için buraya geldim. O zaman beraber gideceğiz savcılığa. Geçmişte olup biten her şeyi olduğu gibi anlatacaksın, tamam mı? Anlatacağım. Yani sen yeter. Sonuçlarını da göze alarak anlat. Evet. Tamam, sana hakkımı helal etmiyorum. Dünyamı kararttın ama sokakta kaldığını duydum. Aslanım anlattı. Sana evimi açıyorum. Fakat bir şartım var. Beraber savcılığa gideceğiz ve her şeyi anlatacaksın. Amca sen yeter ki beni yanına al, yemin ediyorum. Yani ben ceza yatmaya da razıyım gerçekten. Ya beni affetmiyorsan bile beni koruyacağını biliyorum. Çünkü sen yani benim için o adamın önüne atladın. Yeter ki yani yanına al. Zamanla belki düzeliriz. Her şeye rağmen seni yanıma alacağım. Ama Minnettar. seni çok sevdiğimden falan değil, zor durumda kaldığın için. Aslanım bana çok ısrar etti, kendisi anlatabilir. Ve benim ne kadar zor kabul ettiğimi de söyleyebilir. Ama dediğim gibi, her şeyi itiraf edeceksin. Alacağın cezayı da sen düşün. Ece her şeye hazırlıklı Erdal Bey. Gidecek. İfadesini verecek. Tamam. Hatta ve hatta ben diyorum ki Ece kalkın beraber amcanla biz sizi kendi aracımızla savcılığa bırakalım. Güzelce git. İtirafını et. Söyleyeceklerini söyle. Amcanın da sicili temizlensin. Değil mi? Siz de şu anda bununla ilgili bir sürü zorluk çekiyorsunuzdur. Sen de üzerindeki o vicdanı belki tamamen rahatlatamazsın ama en azından üzerine düşeni şu anda yap. Tamam. Ben sizi şimdi uğurlayacağım, aracımıza bindireceğim. Direkt savcılığa gidiyorsunuz. Tamam Ece? Sevgili izleyiciler, çok sevdiğim bir söz var benim. İftira havuzunda yüzünü yıkayanlar, cehennem alevinde duşunu alırlar. Siz de bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun efendim. Hoşça kalın.